Şimdi gelelim 3. konumuza, paramızı yönetmeye. Dün yaşadığınız süre boyunca 2 tane seçeneğiniz var arkadaşlar. Ya paranızı yöneteceksiniz, yani paranıza ne yapmasını istediğinizi söyleyeceksiniz, emredeceksiniz, yönlendireceksiniz ya da o sizi yönetecek. Yani o size ne yapmanız gerektiğini söyleyecek, ne yemeniz gerektiğini, ne içmeniz gerektiğini, nasıl bir hayat yaşamanız gerektiğini ve ne kadar olduğunuzu söyleyecek. Ya da tam tersi, siz ona. Bence bu kararı hızlıca verin. Çünkü dünyamız bu kararı başkalarına verdiren insanlarla dolu. Eğer paranın gerçekten sizi yönetmesini istiyorsanız, ben bu hayatta parayla ilgilenmek istemiyorum, beni hiç alakadar etmiyor diyorsanız, bunun da kararını lütfen siz verin. Çünkü dünyamız hiç karar vermeyen insanlara karar verenlerin zaferiyle sonuçlanıyor. Çünkü eğer siz bu kararı vermezseniz birileri sizin yerinize bu kararı verecek ve kendinizi ömür boyu bir aptal gibi hissedeceksiniz. Sizin hayatınızsa sizin kararınız olmalı. Ben bireysel olarak sorarsanız benim tavsiyem para sizi neden yönetsin? Para dediğiniz zengin hayatınızın bir parçası ama tamamı değil ki. Zenginler parayı kendi zengin hayatlarını daha zengin hale getirmek için kullanıyorlar. Zenginlerin amacı daha fazla para kazanmak değil ki. Zenginlerin amacı zengin hayatlarında parayı kullanmak. Sizler de kendi zengin hayatlarınızı oluşturabilirsiniz ve burada parayı kullanabilirsiniz. Peki şimdi zengin hayat derken neyi kastediyorum? Hayatınızda kaçınız bir gün oturup kendi zengin hayatınızı hayal ettiniz? Zenginlik sizler için ne anlama geliyor? Şöyle düşünün, hayatınız boyunca kendinize ait, yani televizyonda görürsünüz, ben de zengin olsam şu yattan alırdım, işte ben de zengin olsam şu tatile giderdim değil. Size ait zenginliğin tanımı ne? Belki size ilham olması adına söylüyorum. Benim için zenginliğin tanımı her sene değişiyor. Yıllar önce benim açımdan zenginliğin tanımı bir arabamın olmasıydı. Daha sonra zenginliğin tanımı çocuğumun sağlıklı büyümesi ve yine bir arabamın olması oldu. Yıllar içerisinde zenginliğin tanımları böyle değişti. Şu an benim için zenginliğin tanımı yaptığım işin herkes tarafından duyulması, kendim gibi zengin hayatını tasarlayabilen insanlar yetiştirmek, kendi hayatlarının kontrolünü kendi eline alan insanlarla birlikte çalışmak, benim eğitimimi alan insanların karşıma gelip ya sağ ol Fulya, sayende paramızı ne kadar rahat kontrol edebiliyoruz, gerçekten para kazanmak hiç zor değilmiş diyebilmesi. Ve bunun yanında arabamın olması, çocuğumu sağlıklı bir şekilde büyütebilmek, onun eğitim giderlerini, masraflarını ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmek, ailemle birlikte özel ve güzel tatiller yapabilmek, istediğim zaman istediğim restorana gidip menüden istediğim şeyi söyleyebilmek. 10 dakikanızı kendi kişisel zengin hayatınıza eğer bunu tasarlamak için ayırmıyorsanız zaten bu işe hiç girişmeyin. Çünkü siz başkalarının size yakıştırdığı hayatı yaşamak zorunda kalırsınız. Sizin zengin hayatınız nedir? Zenginlikten anladığınız nedir? Önce bunu oturun, güzelce planlayın. Burada herhangi bir yargılama yok. Çok lüks, yün, özel bir kazak giymek sizin zenginlik anlayışınızda olabilir. Ya da ailenizle birlikte bir bağ evi almak, bütün tatillerinizi orada geçirmek olabilir. 55 yaşında, 60 yaşında standart emekli olacağına 35 yaşında kendi finansal özgürlüğünü ve erken emekliliği gücünü eline almak olabilir. Her okul çıkışında çocuklarınızı okuldan alabilme özgürlüğü olabilir. İşe gelip gitme zorunluluğu olmadan gündelik ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir iş sizin için zengin bir hayat olabilir. İlla zengin hayat dediğiniz zaman büyük paralar kazanmak ya da her şeye sahip olmak anlamına gelmiyor ki. Anlamına da gelebilir, anlamına da gelmeyebilir. Zengin hayat sizin hayatınız. Bu hayattaki gelirler de, giderler de, zenginliğin büyüklüğü de, paranın ölçüsü de tamamen size kalmış. Ben bir köy evinde yaşarım, bahçeme ekerim, böyle de çok rahat geçinebilirim evde çalışarak diyorsanız bu da bir zengin hayattır. Ama siz mecburen işe gidiyorsanız, mecburen o ek işte çalışıyorsanız, mecburen o evde oturuyorsanız, mecburen o işe katlanmak zorundaysanız, mecburen o aileyle birlikte yaşamak zorundaysanız,
Ne bileyim mecburen o evliliği sürdürmek zorundaysınız. Bir şeylere mecbur olarak yaşıyorsanız, bir çaresizlik içindeyseniz ve ondan kurtulamıyorsanız, işte siz o zaman ne kadar para kazandığınızdan bağımsız olarak zengin hayatınızı yaşamıyorsunuz demektir. Amacımız zengin hayatımız için paramızı kullanmak. Bunu unutmayın. Zengin hayat büyüktür para. Zengin hayatınızı tasarlarsanız ve doğru yollarla giderseniz o para otomatik gelir. Evrende yokluk diye bir şey yok. Evrende para kazanamama ihtimaliniz yok. Önemli olan hayatınızı kendi istediğiniz şekilde para kazanır hale getirmek ve zengin hayatınızı o parayla finanse etmek. Parayı yönetme konusunda önemli olan da bir vizyon sahibi olmak. Asla para yönetimi dediğiniz şey tutumluluk demek değildir. Ya da fazla para biriktirme demek değildir. Oturup o elektriği kısarak oradan 100 lira kâr etmek demek değildir. Parayı yönetmek dediğim şey sanki bir iş yeri yönetiyor musunuz gibi kendi paranız konusunda kontrol sahibi olmak demektir. 100 TL'lik sorular sormak yerine 100.000 TL'lik cevaplara odaklanmaktır. Bir yere gittiğinizde bunun fiyatı çok pahalı, ben bunu alamam demek yerine ben bunu nasıl alabilirim diye sorular sormaktır. Bir olaya zaten erişemem bakış açısı yerine acaba nasıl erişebilirim? Bunun için hangi planları yapmam gerek? Buna erişmek için yaptığım planlar başarılı olursa bu sistematiği kendi zengin hayatım için kullanabilir miyim gibi akılcı cümleler kurmak demek. O yüzden de ben danışanlarımla 5 liralık 10 liralık şeylerin pazarlığına hiç girmem. Birlikte yaptığımız planlamaların içerisinde 10 liralık, 100 liralık, 200 liralık, 500 liralık muhabbetler olmaz. Biz zaten planımızda kişiye belirli bir bütçe istediği gibi kullanabilme hakkı veriyoruz. Burada önemli olan şu: eğer zengin hayatımızı tasarlarsak, zengin hayatımızda ne kadar gelire ihtiyacımız olduğunu saptarsak, bu gelirini nasıl oluşturacağımız konusunda bize çeşitli planlar ortaya çıkar. Ve bu planları günlük rutinlerimizle alışkanlık haline getirirsek, o bize istediğimiz geliri yaratır ve biz sonunda o zengin hayatımıza ulaşmış oluruz.